Bak şu anda ekranda gördüğü şey sadece bir donanım parçası değil. Bu Nvidia'nın yeni nesilde kullanıcıya kurmuş olduğu en dürüst cümle. Ve Asus'un o cümleyi alıp ben bunu en sade, en doğru şekilde nasıl anlatırım deme biçimi. Bugün Asus'un üretmiş olduğu GeForce RTX 5070 Dual'e bakıyoruz. Klasik bir inceleme yapmıyoruz. Şu oyunu bu kadar FPS, bu oyunda şu kadar derece diye konuşmayacağız. Bu sayılar zaten ekranda akıyor olmuş olacak. Google'a yazsam bile 1000 tane tablo var en az. Benim işim sana bu sayıları okumak değil. Benim işim sana bu kart nasıl davranıyor? Zorlandığında panikliyor mu? Yoksa sakin mi kalıyor? Ve en önemlisi seninle yaşlanacak. Çünkü arkadaşlar bu ekran kartı gücüyle seçilmez. Karakteriyle seçilir. Hazırsan Blackwell mimarisinin bu sakin gücüne yakından bakıyoruz. RTX 5070 Nvidia'nın yeni Blackwell mimarisinin tam merkezinde duruyor. Ama buradaki felsefe önceki nesillerden farklı. Artık daha fazla transistör basalım, ortalık yıkılsın dönemi yok. Yeni motto şu, verimlilik. Bu kart şunu söylüyor, ben her işi kaba kuvvetle çözmem. Doğru yerde, doğru miktarda güç kullanırım. Teknik olarak baktığımızda Blackwell çekirdekleri sadece daha hızlı değil arkadaşlar, daha akıllı. Yani iş yükü ağırlaştığında hangi görevi önleyeceği konusunda bir yapay zeka refineliğine sahip. Asus Dual tasarımı da bu felsefeyi tanımlıyor. VRAM yerleşimi, komponent dizilimi ve 8 pinli güç girişiyle sunduğu o stabil enerji dağılımı. Hepsi tek bir şeye hizmet ediyor. Kararlılık. Yük altındayken voltaj dalgalanmıyorsa işte o zaman bir kartın karakterinden söz edebiliriz. Mimarinin ruhu zeka ise kalbi de bellektir ve burada oyunu değiştiren bir detay var. İnternette bu konu çok yüzeysel konuşuluyor. 12 GB yeter mi? Ya bu sürekli dönüyor bu soru ama yanlış bir soru arkadaşlar. Doğrusu o bellek ne kadar çevik olmalı? GDDR7 alıştığımız GDDR6 gibi davranmıyor dostlar. Yani PAM3 sinyalleme yapısı sayesinde veriyi taşırken daha az enerji harcıyor. Ama çok daha hızlı hareket ediyor. 28 Gbps seviyelerine çıkan band genişliği 12 GB'lık kapasiteyi adeta 16 GB'lık bir konfor alanına dönüştürüyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Kart belleği doldurmak için kendini hırpalamıyor. Veriyi giriyorsun, işleniyor ve saniyeler içinde tahliye ediliyor. Özellikle açık dünya oyunlarında ve o anlık yüklemelerde yaşadığın mikro kopuşmalar var ya, işte burada RTX 5070'in farkı ortaya çıkıyor. Park paniklemiyor, trafiği kilitlemiyor. Kapasite konuşmak böyle kolay oluyor ama belli yönetebilmek güç mühendisliği olmuş oluyor. Teori tamam. Şimdi bu zekayı sahneye çıkarttığında ne oluyor? Ona bakalım. Baldur's Gate 3 bir refleks oyunu değil. Tamam bu bir atmosfer oyunu ama GPU'yu en çok yoran türlerden bir tanesi. Çünkü sahne yoğunluğu, obje sayısı ve dinamik ışıklandırma çok yüksek. Şimdi RTX 5070'te burada şunu yapıyor. Sahneyi bozmadan akıtıyorum, karakterin dönüyor ve bir büyü patlıyor, ışık kırılıyor ve bu kart o geçişlerde ritmi kaybetmiyor. Asus Dual tasarımın burada hoşuma giden tarafı da şu, o atmosferin sessizliğini bozmuyor. Kart orada FPS değerlerinin %100'ün üzerinde seyrediyor ama fanlar 62 derece geçmemek için sessizce bir beyefendi gibi çalışıyor. Bakın bu kağıt üçlü değil, bu hakikaten hissiyat meselesi. Şimdi sakin soruları bırakıp Nasty dediğimiz o oyuna geliyoruz. Cyberpunk 2077'de ekran kartlarını yoran bir oyundur. Bu ama asıl mesele şu, bu oyun kartın psikolojisini mi bozuyor normalde? Işıklar, yansımalar, anlık yüz patlamaları, kartın karakteri burada sınanıyor aslında. Ve Asus Dual RTX 5070 burada şunu söylüyor bize, dostlar diyor hani panik yok, büyük milyon saniye ağırlaşıyor ama bu kartın davranışı değişmiyor o an. Ani zirveler kovalamıyor. Yani omurgası sağlam bir akış sunuyor size. Tutarlılık burada da en büyük artısı aslında. Bir artı yazılacak diyorsak aslında en büyük artı bu kartın tutarlılık tarafına yazmayı tercih etmek gerekir. Çünkü oyun sırasında seni en çok yoran şey düşük FPS değeridir arkadaşlar. Bakın bu dengesizliktir. Çünkü bu kart o dengesizliğe izin vermiyor.
Peki iş rekabete gelince tablo değişiyor mu? Tamam, burada bir tempo var elbette. Burada bir refleks var. Marvel Rivals'ın karttan çok oyuncuyu sınar mesela. Milisaniyelerin bu input denk dediğimiz o gecikmelerin önemi vardır ya. Şimdi RTX 5070 bu oyunda kendini unutturuyor. Refleks desteğiyle birlikte senin de ekran arasında o görünmez duvarı inceltiyor ve sen yeterince odaklanırken kart arkada sessizce işini bitiriyor. Fan sesiyle dikkatini dağıtmıyor. Aynı takılmalarla moralini bozmuyor ve rekabetçi bir oyunda da bir donanım için söylenebilecek en büyük övgüyü hak ediyor aslında. Arka planda kalabilmek bir övgü oluyor bunun için. Tamam, bu performansın sürdürülebilir olması için de. Şimdi tasarıma da yakından baktığımızda bu karta bir tekrar bakın arkadaşlar. RGB yok, şov yok, 3 fanlı agresif bir gövde yok. Ama şunu görüyorsun bu karta bakınca. Eksen teknoloji fanları var. Havayı dağıtmaz. Doğrudan Blue'ya odaklanıyor. 0 dB dediğimiz hafif yükte bile, yani böyle internette gezerken bile tam sessizlik veriyor. Ve en sevdiğim tarafı Auto Extreme dediğimiz üretim kısmı. Yani insan hatasını sıfıra indiren robotik lehim makinesi. Dual tasarım aslında bir tercih değil. Bu bir karakter beyanı arkadaşlar. Yani bu kart ilk 10 dakikada bir kahramanlık yapıp sonra pes etmiyor. 3 saatlik oyun seanslarından sonra aynı soğukkanlılığı koruyor. Ve Asus burada tasarımı sade tutalım ama işlevi maksimize edelim demiş ve hakikaten bunu başarmış. Şimdi net konuşalım. Bu kart 1440p oynayan, ayarları mantıklı kullanan, sessizlik ve denge isteyen kullanıcılar için ideal. Eğer 4K ultra takıntılıysan veya kartı her yıl değiştiriyorsan bu kart senin için yapılmadı arkadaşım. Bunu bir netleştirelim. Ama 3 yıl sonra biri bu karta baktığında şunu diyebilecek, hani ya bu kart yaşlanmış kardeşim ama yorulmamış. Çünkü bu kart zorlanarak değil, akıllıca çalışarak tasarlandı. Eğer buraya kadar gelip hala kaç FPS veriyor diye soruyorsan bu video senin için değil arkadaşım. Ama diyorsan ki ben bu kartla kafam rahat oynar mıyım? Benim cevabım belli. Senin cevabını merak ediyorum. Ekran kartı sadece güçlü değil, karakterle seçilir diyorsan yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.